Roma'nın en güçlü adamı. Bir zamanlar imparatorluğu tek başına avucunun içine almış bir lider. Ama aynı zamanda en yakın dostlarının hançer darbeleriyle yere yığılan bir trajedi kahramanı. Hazırsanız Roma'nın kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bu yolculukta göreceğiniz şey yalnızca bir adamın hikayesi değil, tarihin akışını değiştiren bir kaderin öyküsü olacak. Jules Caesar, M.Ö. 100 yılında Roma'da dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlardan itibaren sıradan biri olmayacağı belliydi. Soylu bir aileden gelse de Roma'nın en güçlü ailelerinden değildi. Ama genç Sezar'ın içinde sıradan bir senatör değil, Roma'yı değiştirecek bir lider olma arzusu yanıyordu. Gençliğinde siyasete adım attığında Roma çalkantılar içindeydi. Senato'nun gücü tartışılıyor, iç savaşlar ve iktidar mücadeleleri şehri sarsıyordu. Sezar bu ortamda sadece zekasıyla değil, kararlılığıyla da dikkat çekti. Henüz genç yaşta Roma halkının sevgisini kazanacak cesur adımlar atıyordu. Bir süre korsanlar tarafından esir alındığında herkes onun sonunun geldiğini sandı. Ama Sezar korkuya kapılmadı. Korsanlarla alay edecek kadar cesurdu. Hatta özgürlüğünü kazandıktan sonra geri dönüp o korsanları bizzat cezalandırdı. Bu olay onun hem acımasız yanını hem de kararlılığını tüm Roma'ya göstermişti. Genç Sezar artık sadece bir politikacı değil, Roma'nın geleceğinde adı duyulacak bir güç olmaya başlamıştı. Sezar artık Roma'da tanınan bir isimdi. Ama Roma o dönemde iki büyük gücün çatışma alanıydı. Senato'nun aristokratları ve halkın desteğini arkasına alan liderler. Sezar zekasını sadece savaş meydanında değil, siyasetin en sert arenasında da kullanmaya başladı. Halkın sevgisini kazanmıştı. Çünkü lüks içinde yaşayan senatörlerin aksine onların dertlerini görüyordu. Borç yükü altındaki insanlara yardım ediyor, ekmek dağıtıyor, gösteriler düzenliyordu. Roma halkı için Sezar bir liderden çok bir kahramana dönüşüyordu. Ama bu yükseliş Senato'daki aristokratları endişelendirdi. Onların gözünde Sezar tehlikeli bir adamdı. Çünkü Roma'da tek bir kişinin çok fazla güç kazanması Cumhuriyet'in sonu demekti. Tam da bu sırada Sezar askeri zekasıyla parladı. Galya seferleri sırasında ordusuyla büyük zaferler kazandı. Sadece Roma'ya yeni topraklar katmadı. Aynı zamanda sadık ve ona bağlı binlerce asker kazandı. Artık Roma'ya döndüğünde arkasında onu bir tanrı gibi gören bir ordu vardı. Ama Senato, Sezar'ın bu gücünden korktu. Ona ordusunu dağıtmasını ve Roma'ya yalnız dönmesini emrettiler. Sezar'ın önünde tarihi bir karar vardı. Ya emri dinleyip sıradan bir vatandaş olarak geri dönecek ya da kuralları yıkıp Roma'nın kaderini değiştirecekti. Ve o an geldi. Sezar ordusuyla birlikte Rubikon Nehri'nin kıyısına ulaştı. Durdu, düşündü ve tarihe geçen o sözleri söyledi. Zar atıldı. O andan itibaren artık dönüş yoktu. Roma, Sezar'ın adımıyla birlikte geri dönülmez bir iç savaşın içine sürüklendi. Rubikon'u geçtikten sonra Roma için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sezar, ordusuyla birlikte Roma'ya yürüdü. Onu durdurabilecek tek güç olan Pompeius, kaçmak zorunda kaldı. Kısa süre sonra iç savaş patlak verdi ve bu savaşın galibi hiç kuşkusuz Jules Caesar'dı. Artık Roma'da en güçlü adam oydu. Senato onu ömür boyu diktatör ilan etti. Bu Roma Cumhuriyeti'nin ruhuna aykırı bir ünvandı. Ama Sezar için imparatorluk yolunda açılan ilk kapıydı. Sezar iktidarı eline aldığında Roma'yı yeniden inşa etmeye başladı. Halkın hayatını kolaylaştıracak reformlar yaptı. Borçların bir kısmını sildi. Askerlerin toprak sahibi olmasını sağladı.
zengin ve yoksul arasındaki uçurumu azaltmaya çalıştı. Ama en dikkat çeken reformlarından biri takvimdi. Bugün hala kullandığımız Julian takvimi onun eseridir. Yılları ve ayları düzene soktu. Zamanın bile kontrolünü eline alan bir lider haline geldi. Halk Sezar'a hayranlık duyuyordu. Çünkü o yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda halkın sorunlarını çözmeye çalışan bir liderdi. Roma'nın sokaklarında halkın ona halkın adamı demesi boşuna değildi. Ama senatoda işler farklıydı. Aristokratlar Sezar'ın gücünden korkuyordu. Onların gözünde Sezar, Cumhuriyet'in sonunu getirecek bir tirandı. Ve bu korku yavaş yavaş ihanete dönüşmeye başladı. Roma'da Sezar'ın gücü büyüdükçe düşmanlarının korkusu da büyüyordu. Senatodaki aristokratlar için Sezar artık sadece bir lider değil, Cumhuriyet'in en büyük tehdidiydi. Aralarında en güvenilir dostlarının da olduğu bir grup senatör gizli bir anlaşma yaptı. Başlarında Marcus Junius Brutus ve Gaius Cassius vardı ve plan açıktı. Sezar öldürülmeliydi. Tarih M.Ö. 44 yılı Mart ayının 15'i. Roma'da herkesin hatırladığı o gün İd Març günü. Sezar her zamanki gibi senatoya gitmeye hazırlanıyordu. Kehanetçiler ona "O gün dikkatli ol" diye uyarmışlardı. Ama Sezar bu uyarıları hafife aldı. Çünkü kendini yenilmez sanıyordu. Senato binasına girdiğinde etrafı bir anda kapatıldı. Önce sözde dostça yaklaştılar. Ama birkaç saniye sonra hançerler çekildi. Sezar defalarca bıçaklandı. İçlerinden biri öylesine acı vericiydi ki Sezar gözlerini kaldırdığında Brutus'u gördü. O an tarihe geçen o sözleri söylediği rivayet edilir. "Sen de mi Brutus?" Roma'nın en güçlü adamı Senato'nun ortasında dostlarının ihanetine yenik düştü. Kanlar içinde yere yığıldı ve bir daha asla ayağa kalkmadı. O gün yalnızca bir lider değil, Roma Cumhuriyeti'nin de son umudu ölmüştü. Sezar'ın ölümü Roma sokaklarında büyük bir yankı uyandırdı. Halk sevgili liderinin cansız bedenini gördüğünde öfkeye kapıldı. Çünkü Sezar onlar için yalnızca bir diktatör değil, Roma'nın geleceği, umutların sembolüydü. Senatörler Sezar'ı öldürerek Cumhuriyeti kurtardıklarını düşündüler. Ama aslında daha büyük bir kaosun kapısını araladılar. Çünkü Roma artık ikiye bölünmüştü. Sezar'a ihanet edenler ve onun mirasını savunanlar. Kısa süre içinde Sezar'ın en yakın müttefikleri harekete geçti. Marcus Antonius halka arkasına aldı. Ve Sezar'ın evlatlık oğlu Octavianus, yani ileride Augustus adını alacak genç adam, tahtın en güçlü varisi haline geldi. Roma Sezar'ın ölümünden sonra yeniden iç savaşlara sürüklendi. Ama bu kez sonuç farklıydı. Cumhuriyet yıkıldı ve yerine tarihin en büyük imparatorluklarından biri doğdu. Roma İmparatorluğu. Sezar'ın ölümü bir son değildi. Tam aksine daha büyük bir başlangıcın işaretiydi. Onun adı yüzyıllar boyunca imparatorlukların ünvanı haline geldi. Sezar, Kaiser, Çar, hepsi o büyük adamın adından türedi. Bugün bile Roma denince akla gelen ilk isimlerden biri Jules Sezar'dır. Çünkü o, yalnızca bir lider değil, tarihin akışını değiştiren unutulmaz bir mirasın sahibidir. Sizce Sezar yaşasaydı Roma çok daha güçlü bir imparatorluğa mı dönüşürdü, yoksa diktatörlüğün gölgesinde yıkılır mıydı? Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki
Bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.